Bugün sizlerle elma sirkesi yapacağız. Öncelikle elmalarımızı yıkadık ve gördüğünüz gibi böyle çok küçük olmayacak şekilde büyük büyük doğradık. Bunları sirke yapacağınız kovanızın içerisine yerleştiriyorsunuz. Ben de koyuyorum. İsteyen çekirdekleriyle de yapabilir. Ben çekirdeklerini almayı tercih ettim. Çekirdeksiz yapacağım. Elmalarımızı kabımızın içerisine yerleştirdik. Elmalarımız kabımızın yarısına kadar gelecek. Bakın ölçüsüne tam yarısına kadar getirdik. Dilerseniz böyle kalın kalın doğramış olduğunuz elma kabuklarını da bunun içerisine koyabilirsiniz. Ben biraz koyacağım. Böyle karıştırayım. Şimdi içerisine dileyen bal koyar, şeker koyar ama ben eski usul devam edeceğim. Üzümleri elimle yumuşatıp içerisine koyacağım. Şimdi size bunu göstereyim. Gördüğünüz gibi üzümlerimizi elimizle yumuşattık ve artık kabımızın içerisine atıyoruz. Bu tamamen sizin sirkenizle ne kadar şeker sevdiğinizle, ne kadar tatlı olmasını istediğinizle alakalı. İsteyen daha fazla üzüm koyabilir. İsteyen de ben gibi şurada bakın bir avuç kadar üzümüm var. Bunları böyle yumuşatıp koyuyorum. Üzümlerimi de koyduktan sonra şimdi bir kaşık bulgur koyacağım. Bulgurumu da şimdi içerisine döktükten sonra şimdi bir kaşık nohut ilave edeceğim. Nohutu isterseniz 2 kaşık koyabilirsiniz. Çünkü nohut daha erken mayalanmasını sağlıyor. Ve artık son olarak suyumuzu ilave edeceğiz. Eğer musluk suyunuz kireçliyse hazır su kullanmanızda fayda var. Şimdi suyumuzu koyalım kabımıza. Şişemizin ağzını tamamen suyla doldurduktan sonra şimdi şişemizin ağzını bir tülbent ya da bez yardımıyla kapatacağız. Oranını görmeniz açısından size göstereyim. Altta kalan su miktarı 4'te 1 oranına denk geldi. Bu şekilde yarısına kadar zaten elmalarımızı doğramıştık. Gerisinde de üzüm, nohut ve biraz da bulgurumuz vardı. Şimdi ağzını kapatalım. Evet, kabımızın ağzını da gördüğünüz gibi bir bez parçasıyla kapatıp sıkıladım. Bu şekilde. Her gün bir tahta kaşıkla bir hafta boyunca karıştıracağız. Ve sonra yine ağzını kapatıp 3 ay sonra suyunu süzdükten sonra yemeğe hazır hale gelecektir. Burada dikkat etmemiz gereken nokta kesinlikle ışık görmeyen, karanlık bir yerde muhafaza etmemiz. 3 ay sonra afiyetle yemeniz dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.